Her şeye sahip bir insan neden mutsuz olur hiç düşündünüz mü? Bugün nesillerdir okurları büyüleyen işte bu sorunun peşine düşüyoruz. Hermann Hesse'nin o unutulmaz eseri Siddhartha ile kendini keşfetmenin o çetrefilli yolculuğuna çıkıyoruz. İşte her şey bu cümleyle başlıyor aslında. Bu içsel çelişkiyle. Dışarıdan bakıyorsunuz, hayatı mükemmel görünüyor. Ama içinde ruhunu kemiren derin bir huzursuzluk var. Bu, Siddhartha'nın hikayesinin tam da başlangıç noktası. Hadi gelin, her şeyin başladığı o yere gidelim. Siddhartha'nın ilk yıllarına. Herkesin hayran olduğu, sevdiği bir genç adam var karşımızda. Ama o hayranlık uyandıran dış görünüşün arkasında, içinde büyüyen o tarifsiz boşluk. Şöyle bir gözümüzde canlandıralım Siddhartha'nın dünyasını. Düşünsenize, babası için o bir bilge adayı, annesinin gözünün nuru, en yakın arkadaşı Govinda içinse adeta bir idol, peşinden gidilecek kişi. Etrafı sevgiyle, büyük beklentilerle örülmüş. Kısacası dışarıdan bakınca her şeye sahip, değil mi? İyi de tüm bu mükemmelliğin ortasında o ruhu gerçekten sakin miydi? İşte dış dünyasıyla iç dünyası arasındaki bu devasa uçurum, Siddhartha'nın o upuzun yolculuğunu ateşleyen kıvılcım olacaktı. İçinde sürekli büyüyen, bir türlü dinmeyen bir hoşnutsuzluk vardı. Katıldığı o kutsal ritüeller, dinlediği bilgece öğretiler, hiçbiri ruhundaki o susuzluğu gidermeye yetmiyordu. Evet, yaptığı kutsal banyolar belki günahlarını yıkıyordu ama kalbindeki o derin arayışı, o boşluğu dindiremiyordu bir türlü. Öğretiler ne kadar zengin olursa olsun, onun kabı bomboştu. Ve işte o an geldi. Siddhartha radikal bir karar verdi. Her şeyi, yani ailesini, o konforlu rahat hayatını, her şeyi geride bırakıp gezgin bir çileci, yani bir samana olacaktı. Çünkü artık anlamıştı. Aradığı cevaplar ne babasının bilgeliğindeydi ne de o kutsal metinlerde. Cevaplar yalnızca kendi içinde, kendi ruhunun derinliklerinde bulunabilirdi. İşte böylece hayatının yepyeni ve çok daha zorlu bir bölümü başladı. Artık aydınlanmayı bambaşka bir yolda arıyordu. Benliğini tamamen yok sayarak, en aşırı kendine inkar pratikleriyle. Samanaların yolu gerçekten çok çetindi. Siddhartha, o lanetli egosunu yok etmek için kendini akla hayale gelmeyecek sınırlara zorladı. Haftalarca açlık, susuzluk, dayanılmaz acılar. Bunların hepsi o ben dediği şeyden kurtulmak için birer araçtı onun için. Vücudunu adeta bir hayvana, bir leşe, hatta bir taşa dönüştürerek benliğinden binlerce kez kaçmaya çalıştı. Ve işte o sarsıcı farkındalık anı. Siddhartha bir an durup baktı ve anladı ki yaptığı bu çileci uygulamalar aslında bir sarhoşun kendini uyuşturmasından hiç de farksız değildi. Sadece geçici bir kaçıştı. Her ikisi de, yani hem çileci hem de sarhoş, hayatın acılarını kısa bir süreliğine unutuyor, kendilerini uyuşturuyorlardı. Ama en sonunda ne oluyordu? Yine o aynı benliğe geri dönüyordun. Hem de zerre kadar bilgeleşmeden. Tam 3 yılın sonunda vardığı sonuç acı ama netti. Evet, pek çok hüner öğrenmişti, bedenine hükmetmeyi başarmıştı. Ama aradığı o asıl bilgelik, o nihai gerçek hala fersah fersah uzaktaydı. Samanaların yolu onun yolu değildi. Susuzluğu hiç dinmemişti. Bu yol tam bir çıkmaz sokaktı. Tam bu umutsuzluk anında, her şeyin bittiğini düşündüğü bir noktada, Siddhartha'nın yolculuğuna yepyeni bir figür dahil oldu. Şöhreti kulaktan kulağa tüm topraklara yayılmış biri. Siddhartha ve tabii ki Govinda her yerde konuşulan o söylentiyi duydular. Gotama adında bir adam, yani Buda, dünyanın acısını yenmişti, aydınlanmıştı. Düşünsenize, bu söylenti vebayla kırılan bir ülkede şifalı bir su kaynağının bulunduğunun haberi gibiydi. Hem inanılmaz bir umut veriyordu hem de bir o kadar şüpheyle doluydu. Ve işte tam bu noktada o iki can dostun yolları ayrıldı. Aydınlanmaya giden temelde farklı iki yol seçtiler. Govinda, Buda'nın öğretilerinde, onun topluluğunda kendine güvenli bir liman buldu. Siddhartha o yalnız ve belirsiz yola çıkmayı seçti. Çünkü kendi benliğini, kendi gerçeğini bulmak zorundaydı. Siddhartha'nın Govinda'ya vedası gerçekten çok içtendi. Bu hem sevgi dolu hem de kaçınılmaz, derin bir ayrılık anıydı. Arkadaşının seçimini onurlandırdı, ona tüm kalbiyle başarı diledi ama kendi yolundan bir an bile vazgeçmeyeceğini de ikisi de çok iyi biliyordu. Artık yapayalnız olan Siddhartha, aydınlanmış Gotama'nın yani Buda'nın karşısına çıktı ve aralarında geçen o konuşma belki de hikayenin en önemli, en kritik dönüm noktalarından biri oldu. Siddhartha, Buda'nın öğretisindeki o kusursuz mantığa, o berraklığa gerçekten derin bir saygı duydu.
Özellikle de dünyanın sebep-sonuç ilişkileriyle örülü, kopmaz mükemmel bir zincir olduğu fikri. İşte bu fikir onu derinden etkiledi. Ama Siddhartha'nın temel bir itirazı vardı. Dedi ki, bu öğreti mükemmel ama içinde bir şey eksik. Aydınlanma deneyiminin ta kendisi, o gizem kelimelere veya bir doktrine sığdırılamazdı. Bu, başkasından öğrenilecek bir şey değil, sadece ve sadece bizzat yaşanacak bir şeydi. Ve işte o an şu güçlü sonuca vardı. Hiç kimse öğretiler yoluyla kurtuluşa eremez. Bu farkındalık Siddhartha'yı tamamen yeni ve yapayalnız bir yola itti. Artık tüm öğretmenleri, tüm öğretileri geride bırakmalıydı. Çünkü anladı ki aradığı cevap bir başkasının kelimelerinde değil, kendi deneyiminin tam kalbinde gizliydi. Aslında Buda'yı terk ederek Siddhartha nihayet başkalarından cevap aramayı bırakıp kendisinden öğrenmeye başlamak için özgür kalmıştı. Evet, Buda ondan en yakın arkadaşını almıştı belki ama karşılığında ona paha biçilmez bir hediye vermişti. Siddhartha'nın ta kendisini. Herkesi, her öğretiyi, her şeyi geride bıraktığı işte o anda Siddhartha hayatını sonsuza dek değiştirecek o derin bilinç dönüşümünü yaşadı. Ve o an geldi. Siddhartha uyanmıştı. Gerçekten ama gerçekten uyanmıştı. Sanki o güne kadar hiç doğmamış, hiç yaşamamış gibiydi. İşte bu onun yolculuğunun asıl başlangıcıydı. Bu uyanışla birlikte dünyayı sanki ilk kez çıplak gözle görmeye başladı. Artık mavi sadece maviydi, nehir sadece nehirdi. Anlam artık şeylerin arkasında saklanan bir sır değil, bizzat kendilerindeydi, içlerindeydi. Daha önce hor gördüğü o fiziksel dünyadaki güzelliği, o ilahi dokunuşu sonunda fark etti. Artık dünyayı anlamak için çabalamıyordu, onu olduğu gibi görüyor ve seviyordu. Sadece bu. Tabii bu uyanış onu aynı zamanda tamamen yalnız bıraktı. Hiç kimse ama hiç kimse onun kadar yalnız değildi. Gökyüzündeki tek bir yıldız gibiydi. Artık hiçbir gruba, hiçbir kasta, hiçbir doktrine ait değildi. Ama işte o soğuk, o ürkütücü andan eskisinden çok daha güçlü, çok daha bütün bir benlik olarak çıktı. Ve böylece Siddhartha'nın asıl yolculuğu işte tam da burada başladı. Bu da bizi onun tüm arayışını ve aslında belki de hepimizin arayışını özetleyen o temel soruya getiriyor. Eğer bilgelik başkasından öğrenilemezse, öğretilemezse o zaman nasıl bulunur? İşte bu sorunun cevabı Siddhartha'nın hikayesinin geri kalanında ve belki de her birimizin kendi hayat yolculuğunda gizli.